Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bu podcast vari çekeceğim içeriklerden bir tanesini çekeceğim. Konu bana sorulan, merak edilen ve daha önemlisi sizinle paylaşmak istediğim bir konu. En önemli kısım burası benim için. Neden paylaşmak istiyorum? Kim olarak konuşuyorum? Bunu bilmeniz lazım. Ben şu kişi olarak konuşuyorum. 3 yıl önce, 4 yıl önce sadece hayali iken, yani bu bile benim için bir hayal iken, kirasını ödeyip, faturasını ödeyip, karnını doyurup, evini geçindirebilen bir insan olarak konuşuyorum. Ne ile? Müzik ile. Sadece müzik ve müzik kulvarları üzerinden yaptığım işlerle ve ünlü dahi sayılacak bir insan olmadığım halde nasıl müzikten para kazandığımdan bahsetmek istiyorum. Benim hikayemden bahsetmek istiyorum. Para ve müzik denklemi arasında. Şimdi 3 sene önce, 4 sene önce ben yazılım işi yapıyordum. Podcast'leri izleyenler bilir. O işi bıraktıktan sonra bir boşluğa düştüm ve çünkü tamamen müzik yapmak istiyordum. Yani hayatımda müzikten başka hiçbir şey olsun. Müzisyen insandan başka hiçbir arkadaşım olmasını istiyordum. O kadar delirmiştim yani. O kadar da açtım. Hala da açlık devam ediyor. Başarıya, isteğe, müzikle bir olmaya açlık. Ve o dönem evde kalabilmemin tek bir yolu vardı. Borçlarımı, harçlarımı ve yiyeceğim içeceğim kısa bir parayı bir süre sağda solda kalıp bir sürede birilerinden borç almam gerekti. Hatta o borçların çoğunu daha yeni ödüyorum. Çünkü bana bir 5 ay 6 ay yaratmak zorundaydı. Bir şey. Bu sizin için şu olabilirdi. Ben bu kadar akıllı değildim. Siz daha akıllıysanız müthiş. Yani bir pencere aralamak için, yani bu 5-6 ay, 1 yıl, 2 yıl neyse. Onu kendinize yaratmak için çalıştığınız o anki işi, garsonluk, güvenlik görevlisi olsun, ne olursa olsun. O anki çalıştığınız işi bir pencere açmak olarak görün. 1 sene 2 sene adam akıllı birikim yaparak kendinize bir vakit ayırın. Ve bu öğrenme ve uygulama sürecinde o arada eğer başarılı bir şekilde verirseniz sınavını, bunu bir işe dönüştürmek için kendinize deyin ki benim bir yılım var. Ben böyle yaptım. Ben borç harç yaptım. Ağlaya yaptım ama siz daha akıllıca planlayıp yapabilirsiniz. Çünkü ben 22-23 yaşımdan sonra, bu arada ben 27 yaşındayım. 22-23 yaşımdan sonra dedim ki ben müzikle ilgili bir kariyer inşa edeceğim. 22-23 yaşımdan sonra. Sonra eve kapanış başladı. Eve kapanışta ne oldu? Hiçbir ihtimalin yok elinde. Ne yapıyordum? Gidin SoundCloud hesabıma bakın. Her yerde linki var. Belki 100.000 DM atmışımdır insanlara. 100.000 tane mesaj. Mesaj şu. İlk mixinizi bedavaya yapayım. İkinci mixinizi şöyle konuşuruz. İlk mix bedava. Beğenirsen çalışmaya devam edelim. Beğenmezsen sıkıntı yok. Ödeme yok. Yani bedava mix yaptırmaya çalışıyorum. İnsanlara bedavaya mix yaptırmaya çalışıyorum. 10.000 mesajdan 50 tanesi döndü dönmedi. 10.000'den fazla mesajdan. Ama bir 20'siyle çalışmaya devam ettik. Yani onlar beni bayağı uzun süre besledi. Ama köpek gibi saldırdım yani her yere, bulduğum her imkanı. Bu çalışmalara başlayınca ne oldu? YouTube kanalı açmaya başladım sonra. YouTube kanalı üzerinden insanların vokallerini alıp mixlemeye başladım. Ücretsiz bir şekilde. İlk videolarıma gidin. Vokallerinizi mixliyorum serisi. Tamamen ücretsiz bir şekilde insanların vokallerini mixledim. İş olarak yaptığım zaman da 100-200 lira insanların işlerini mixledim. Yani ben bu paralara bedava ve 100-200 lira gibi paralara belki 400-500 şarkı mixlemişimdir. Belki 1-2 yıl içinde. Daha fazla da olabilir kendi şarkılarımı katarsam, kendi denemelerimi katarsam, arkadaşlarımın denemelerini katarsam. Sonra ne oldu? Bu kadar iş yapıp biraz YouTube takılınca çevre stüdyoların dikkatini çekmeye başladım. Çevreden, başka şehirlerden insanlar, stüdyosu sahibi insanlar, elindeki fazla iş olan insanlar bana gelmeye başladı. Direkt artistler değil. Stüdyolar. İş bilen, teknik olarak bu işten anlayan, çat pat bile olsa anlayan, yani tamamen bir uzman da aramıyorlardı çoğuları. Zaten çalıştığım fiyatları söylemiştim, bu fiyatlardan bahsediyoruz yani. Çünkü niye? Kariyer inşa etmeye çalışıyorum. Yani para düşündüğüm şey değildi, para ihtiyacım olan şeydi. İstediğim değil, ihtiyacım olan şeydi para. Bu tüm serüven boyunca. Sonra o stüdyo, bu stüdyo derken bana aylık düzenli iş olarak bir 10-20 mix gelmeye başladı. Tabii o zaman 300-400 liraya falan mix yapıyorum. Ama asgari ücreti 1200-1600 lira. Yani wow gibi bir şeydi yani. Asgari ücretin 2 katı. Yani şu an atıyorum 50-60 bin lira kazanmam gibi bir şeydi yani. Düşündüğünüz zaman. Sonra artistler de gelmeye başladı. Ne oldu? Çünkü o stüdyoya giden artist benim mix yaptığımı biliyor ve bir daha bana geliyor. Veya işte oraya kayıt aldırıp bana mix'e geliyor gibi serüvenler oldu ve çalıştığım düzenli artistler olmaya başladı. Biri gitti, biri geldi, biri gitti, biri geldi. Hep hatalar yapıldı. Daha iyi ilerlendi. Bu bir serüven yani. Durumu yok. İnsanlarla ilişki kuruldu. Bu sürede ne oldu? İşte ben mix yapıyorum. Yer yer dandik de olsa sonuçta bir kayıt ortamım var, mikrofonum var, kayıt alıyorum, seslendirme işleri yapıyorum. Eşe, dosta, akrabaya böyle inanılmaz işler değil. Seslendirme deyince böyle havalı bir şey gibi düşünmeyin yani. İşte Instagram sayfasının bir postuna, işte bir YouTube kanalının bir videosuna. Mix derken de sadece şarkı düşünmeyin. Hani rap şarkı düşünmeyin. Pop, arabesk, akustik videoların mixleri, internetteki YouTube'da dolaşan akustik videoların mixleri, podcastlerin mixleri, ses kesme, nefes temizleme gibi. Hani bir iş yapmıyordum yani. İşte bir iş geliyordu yurt dışından ilk başta Fiverr değil, diğeri. Buraya bir yeri hatırladığımda yazarım. Oradan podcast işleri alıyordum. Böyle yarım saat, 1 saatlik podcast işte 10 dakikası $5, $10'dan. Böyle 20, 30, 40 dolar aldığım işlerden bahsediyorum. İşte sonra YouTube
100 lira 200 lira getirmeye başladı. Hala da çok uzak değil bu arada bu paralardan, söylediğim paralardan. YouTube'un ana gelir kaynağı asla olmadı. Çok dolaylı yoldan tanıştırdığı insanlar sayesinde bana biraz maddi gelir kaynağı sağladı. Ama direkt YouTube videosu çekmekten para kazanmıyorum. Bu benim en başından beri hobimdi. Hala da hobim olsun diye bayağıdır video yoktu zaten. Çünkü içimden gelerek yapmak istediğim bir şey bu. O yüzden bu podcast Timsine'yi çekiyorum. Adına ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ve sonra bu 3'ler 5'ler birikti. Freelance çalışmanın biraz kuralıdır. Yani bir 2-3 ay önde olman lazım ki ne zaman nerede paranın gelip gelmeyeceği belli değil. Tabi bu süreçte kişisel hayatımı hiç hesaba katmıyorum. Milyon tane milyar tane şey oluyor. Hepinizin olduğu gibi. Hiç gerek yok bu konularda ağlamaya. Bence çoğumuzun da ağlamaya hakkı yok. Herkesin hayatından zorluklar geçiyor. Ben şimdi iş tarafından bahsetmek istiyorum. Sonra ne oldu? Başka stüdyolara çalışmaya gittiğim oldu. Günlük paralarla. Kayıt almaya gittiğim recording engineer'lık yaptığım oldu. Tabii benim bu işin okulunu okumadığım için bir sürü işte sen kimsin, eğitim mi aldın, nereden biliyorsun, ne anlıyorsun, işte ne bilirsin ki falan gibi yorumlara maruz kaldım, kalıyorum, kalmaya devam edeceğim. Hiç problem yok, hiç problem yok. Çünkü bu benim hayatım. Beni ilgilendirir, çalıştığım insanları ilgilendirir. Aynı şekilde sizin için de bence böyle olmalı. Ve aşık olduğum bir işi yapıyorum. Yani size bunu kelimelerle ifade etmem çok zor. Bu benim aşık olduğum bir iş. Sevdiğim falan demiyorum. Aşık olduğum bir iş. Bakın müzik değil, iş. Aşık olduğum bir iş. Şu an yaptığım iş. Evde oturup kendi şartlarımla, kendi istediğim gibi, kendi istediğim şekilde milyon dolarlar kazanmıyorum. Farkındayım. Ay sonunu getiriyorum mu? Getiriyorum. Şükür. Sıkıntı yok. Sadece müzik yapıyorum ama. Sadece müzik ve kendi istediğim şekilde, kendi istediğim işleri, kendi fiyatlandırmamla, kendi şartlarımla, kendi takvimimle. Bunu başta şey gibi düşünmüştüm. Eskiden bir patron beğenmiyordum. Şimdi herkes patronum gibi düşünmüştüm. Ama öyle değil. Bir yerden sonra eğer saygınlığınızı kazanabiliyorsanız, elde edebiliyorsanız şartları kendiniz sunabiliyorsunuz. Başlarda böyle olmuyor ki olmamalı da. Çünkü o zaman bir opsiyon veya alternatif olmaktan çıkarsınız. Atıyorum çok ünlü bir insanın 3000-4000'e yaptığı bir mix, sallıyorum şu an fiyatları. Siz de 3000-4000 dediğinizde bu makul değil çünkü adam ona gider. Burada sizin kozunuz ne? Aç olmanızdan gelen bir kaynakla kendini ispat, kendi rüştünüzü bir ispat durumu var. Ben bunu öyle ya da böyle bu işi sevdiğimi, bu işi anladığımı ve bu işi sürekli ileriye götüreceğimin ispatını kendime yeterince verdiğime inanıyorum. Olduğuma değil. İşi sürekli ileriye taşıyacağımın ispatını kendime verdiğime. Çünkü her 3 ay, 4 ay, bir yıl geriye dönüp baktığımda o an gördüğüm kişi bana yetersiz geliyor. Ve bu müthiş bir şey. Yani her 3 ay, 4 ay, bir yıl sonra geriye dönüp kendime baktığımda lan diyorum bunun çok daha iyisi yapılırmış. Bu ne yapmışım ben falan. Ve bu asla bitmeyecek. Bitmediği sürece de ben her şeye devam edeceğim. Yani ben hep burada olacağım. Yani müzikten para kazanmak demek sadece stream geliri değil, dinlenmeler değil. Ben hala şarkılar yayınlıyorum. Noip kanalında bir sürü şarkılarımız çıkıyor. Bunun bir maddi dönütü henüz bize yok. Uzun bir sürede olmayacak biliyoruz. Aynı bu işlere ilk başladığım zamanki gibi. Mix ve YouTube dünyasına. Uzun bir sürede olmayacağını biliyorum. Hala müzikten para kazanmak dediğim gibi sadece müzikten para kazanmak değil. Content creator durumu da oldu şimdi. Bunu da ileri taşımak istiyorum ama istiyor muyum? İstemediğim bir şey yapmak istiyor muyum? Onu da bilmiyorum. Önce isteyip istemediğimi, sonra ihtiyacım olup olmadığını karar vermem lazım. Sonra bu denklemi kurmak lazım. Yani bunun daha vakti var. Yani demem o ki, işin özü. Benim size söylemek istediğim. Bir iş yapmak istiyorsanız, hevesiniz varsa, yetenekli olmasanız bile benim gibi, bir şekilde bir disiplinle uzun süre bir şey devam ettirdiğiniz zaman top noktalara gelemeseniz bile, mükemmel olamasanız bile ileriye gidiyorsunuz. İleriye. Eski olduğunuz yerden ileriye. Mesela şu an benim bazen aldığım zamanlar, bazen işte şöyle yapsam keşke, ben de böyle yapsam keşke dediğim zamanlar oluyor. Ama önemli olan şu ki ben 3 sene önce dönüp baktığımda sadece müzik yaparak kiramı ödeyebileceğimi, yemek yiyebileceğimi, faturalarımı ödeyebileceğimi hayal dahi edemezdim. 3 sene önce bu benim için şeydi yani. Yoktur öyle bir şey lan gibi bir şeydi yani. Çok ünlü olmak lazım lan falan gibi bir şeydi. Biliyorum bazılarınız yine öyle düşünüyor veya bazılarınız daha da uçuk düşünüyor. Ve hızlı sonuç beklediğine inanıyorum. Yani hızlı sonuç olur. Çok yeteneklisinizdir. Çok büyük imkanlarınız vardır. Sonucu hızlı alabilirsiniz. Atıyorum toplum tarafından sevilecek bir tarafınız vardır. Mix değil, sanatçılık için de konuşuyorum mesela. Daha hızlı girersiniz. Bazıları daha yavaş girer. İnsanların kariyerlerini inceleyin. Açın ünlü insanların, Türkiye'de şu gün ünlü olan insanların kariyerlerini inceleyin. Daha mantıklı sonuçlar çıkaracaksınızdır. Ama şunu biliyorum. O ünlü insanlar biraz yanıltabiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ben şu an müzikten hayatımı idame ettirebiliyorum ve 1,5 yıldır falan sorunsuzca maddi anlamda. Ya en azından ay sonunu kara kara düşünmeden. Ya bir asgari ücretli bir çalışan gibi dertlenmiyorum yani. Öyle olsaydı üzülürdüm. Ve şunu diyebilirim yani ben ünlü değilim. İnanılmaz büyük işlere imza atmadım. Tamam bazı mixlediğim işler milyon olmuş da olabilir. Ama ben mix yaptım. Ya 10 milyonun bana geri dönütü yok. Ben mix için ödenen para bana neyse ben onu aldım. Ama bir yol, devam ediyoruz hepimiz. Ya o yüzden eğer müzik yapıp bu işten hala para kazanamayan veya umudu kırılan insanlar varsa çok ünlü olmadan da, çok yetenekli olmadan da hayatınızı bu işten idame ettirebileceğinizi bilmeniz lazım. Bunu bilmeniz, ben bilmiyordum. Bunu bilmeniz lazım. Ben bunun kanlı canlı
örneğim. Benim gibi bir sürü kişi vardır eminim ki. Ben sadece şu an freelance bir şekilde evimde kendi şartlarımla kendi sevdiğim işleri yaparak ve bayağı sıfırdan başlayarak 3 senede hadi diyelim 2 sene olsun. 2-3 sene içerisinde bir şeyleri rayına koyabildim. Bu riski alacak mentaliniz olmayabilir ama bunun için de dediğim gibi sağlıklı bir çerçevede sabır ettiğiniz bir işte bir çerçeve, bir pencere, kendinizi ufak bir aralayıp oradan böyle sızabiliyorsunuz. Yani bunu bilmeniz gerekli gibi düşünüyorum. Çünkü ben bilmiyordum ve o yüzden benim bu işe ilk girdiğim bir sene bu belirsizlik, bu bulut beni psikolojik olarak mahvetmişti. O yüzden siz bunun sonucunda bir ışık olduğunu bilin istiyorum. Yani hayalinizdeki bir iş, müzik olur veya başka bir şey olur. Kovalamadığınızda olduğundan daha ileriye gidiyorsunuz. Yani başlamanız lazım, bir şeyler yapmanız lazım. Ben bir şeyler yaptım. Yanlış, doğru, hala yanlış veya doğru olduğu tartışılır bugün için yaptıklarımda. Ama yapıyorum. Yapmak istediğim şeyi yapmak istediğim şekilde istediğim sonuca ulaşmak için yapıyorum. Ve daha önemlisi sonuç dedim ama bu yoldan çok keyif alıyorum.